Batuhan, Orta Doğu'nun en tehlikeli 6 ülkesi. Yok mu içinden birine gitmemiz? Orta Doğu'ya mı? Orta Doğu. Zeytin Dalı sınır kapısındayız. Şam'da ilk sabahımız. Güzel güneşli bir gün var. Birazdan size onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar geldim. Esen'in evindeyim. İstanbul'da falan elektrikli scooterları falan görürüz böyle yol kenarında ama bu bildiğiniz askeri bir jip. Sizler için Sedna Hapishanesi'ne geldik. Evet arkadaşlar Sedna Hapishanesi'nin önündeyiz. Alt kattan çıktık. Yani başım döndü adeta, çok kötü ağır bir koku var orada. Çocuklar top oynuyor bir yandan. Şu Esad posterleri yerlerde burada. Evet arkadaşlar, savaşın yıkımını en çok hisseden Duma kasabasındayız. Doğu Guta'ya bağlı burası. Yani Şam'a bağlı ama Guta'da bir ilçe ama çok büyük bir ilçe. Merkezi ilçe diyebileceğimiz bir yer. Duma'da yine Doğu Guta'ya bağlı ufak bir kasaba gibi bir yer. Şimdi burası savaşın en yoğun zamanlarını hemen daha ilk başlarda, savaşın başlarında yaşamış. Esad'ın muhaliflerinin yoğunlukla yaşadığı bir yer burası. Bu sebeple Esad buraya saldırmaktan hiç çekinmemiş. Burada kimyasal silah da kullanılmış. Şimdi size göstereceğim son halini. Geçtiğimiz yıllarda her gün onlarca insanın yaşamını yitirdiği Suriye, korkunç bir yıkımın izlerini taşıyor. Beşar Esad'ın askerleri tarafından yerle bir edilen şehirler arasında en acı sembollerden biri Duma kenti. Bir zamanlar yaşam dolu sokaklarıyla anılan bu şehir bugün hayalet köy olarak anılıyor. Esad rejiminin hava destekli ağır silahlarla yerle bir ettiği ve kimyasal silahlarla ölüm saçtığı bu kent, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Yerde de yine bakın. Şöyle. Boş kovanlar. Zaten Suriye'de merkez hariç böyle kırsalda her yerde görmek mümkün bu boş kovanlardan. Duma'da da yine bulduk. Biz devam edelim. Duma'nın harabeye dönen yapıları ve sessiz sokakları, yaşanan trajedinin sessiz tanıkları olarak ayakta duruyor. Savaşın çocukları. Hepsi 6-7 yaşlarında. Belki maksimum 10. Yani doğduklarında Suriye İç Savaşı çoktan başlamıştı. Bittiğini gördüler. İç kesimlere güvenlik sebebiyle girmiyorum arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Bugünkü durağımız Duma oldu. Doğu Guta'ya bağlı bir yerleşim yeri. Esad muhaliflerinin yoğunlukta yaşadığı bir yer olduğu için Esad burayı bombalamış. Başkente çok yakın. 10 dakika falan araçla. Buradaki insanlar yaşamlarına devam ediyorlar da çok askeri şartlarda devam ediyorlar, onu söyleyeyim. Elektrik, içme suyu, yeme içme vesaire bulmak, ulaşmak çok zor, imkansız hatta. Başkente böyle bizim Türkiye'deki eski sucu arabalar olur, bilirsiniz var. Çok eski ama böyle hurdacı arabaları, burada taşıdıkları arabalar falan olur. Onlarla gidip geliyorlar zaten başkente de. Yani Şam'da gördüğüm halkın yaşadığı en kötü yerlerden biri burası. Şam'a gelirken İdlib'de çok kötüydü. Ama Şam, yani bir başkente bağlı bir ilçenin bu durumda olması içler acısı. Türkiye Gençlik Şam'da bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşlar Hamidiye Çarşısı'nın hemen yanında Adliye Sarayı var. Konuştuk, şimdi bizim girmemize izin verdiler. Bakalım Adliye Sarayı'nda bizi neler bekliyor. Yerlerde hemen görüyorsunuz, bakın şu Esad posterleri. Yerlerde burada HTŞ'liler de burada koruyorlar. Biraz rica ettik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Şimdi yavaş yavaş içeri giriyoruz. Adalet Sarayı'na adım atarken aslında bir tarihin derin izlerine tanıklık ediyoruz. Burası bir zamanlar görkemli bir Memlük sarayı olarak inşa edilmiş. Osmanlı'nın erken dönemine ait izleri günümüze kadar taşımış bir yapı. 1850'de Osmanlılar tarafından yenilenip ordu kışlasına dönüştürülen bu bina tarih sahnesinde birçok role bürünmüş. Mahkeme burada mı Mahkeme salonu, evet. Ufakmış. Kapısında yazıyor. Ufak. Evet, bayağı ufak. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya İmparatoru II. Wilhelm burada Osmanlı subaylarıyla görüşmeler yaptı. Fransız mandası döneminde ise bina Fransız Yüksek Komisyonu'nun merkezi oldu. Binanın büyüklüğünü göstermek amacıyla. Duvarları acı sahneleri eşlik eden bu saraya giriyoruz. Evet, elektrik var diye burada. Binanın bir tarafında elektrik yok, bir tarafında var. Binanın sol cephesinde elektrik var arkadaşlar. Biz de şimdi oraya geldik. Bakın burada bir eski dava dosyaları vesaire, her şeyi görebilirsiniz. Bu Adalet Sarayı neden acı sahneleri eşlik ediyor dedik. Çünkü maalesef yakın tarihte 2 bombalı saldırıya maruz kaldı. 2012 yılında sarayın otoparkında yaşanan bir patlama onlarca insanı yaraladı. Yaşanan saldırıyı devlet terör saldırısı olarak nitelendirse de saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak asıl olay 2017'nin Mart ayında yaşandı. O gün saray tarihinin en acımasız saldırısıyla sarsıldı. Bir intihar bombacısının gerçekleştirdiği saldırı 25 canı hayattan kopardı. Yüzlerce kişi ise
bu korkunç olayın ardından yaralandı. Şam Adliye Sarayı'ndayız. İlk defa göreceksiniz muhtemelen. Bakın burada da yine arşiv gibi bir şey var yine. Eski dosyalar, defterler, ne ararsa. Allah, elektrik çarptı. Şöyle bir çekim yapayım sizin için. Devam ediyoruz. Çok devasa bir bina. Yine ufak bir arşiv odası gibi. Hiç kapıdan içeri girmeyeceğim zaten. Şeyi de belirtelim yani Suriye'deki elektrik sorunu o kadar büyük ki. Devlet binasında bir elektrik yok şu anda. Evet. Hani Bizim- elektrik krizi çok ciddi bir boyutta. Kaldığımız otellerde de sürekli elektrik kesiliyor arkadaşlar, onu da söyleyelim. Evet. Şöyle şu alanları da çekeyim sizler için. Mescit. Şurada eski bakın bir. Allah. Bayrak. Burada yine Suriye'nin eski bayrağı var. O da parçalanmış görüyorsunuz. Arkasında sanırım Suriye'nin haritası var. Evet, Suriye haritası var. Parçalanan bayrağı da Evet. Bu şekilde hemen tekmeledi zaten yanımızdaki askerde. burada da galiba Esad'ın fotoğrafı var. Evet, yırtılmış Kulaktan tanıdığımız üzere. vaziyette. Ayak izlerini görmek mümkün. Şurası da zaten yukarıya gidiyor ama sanırım... Oraya çıkamıyoruz yani. Evet, yıkılma tehlikesi mi varmış? Öyle bir şey dedi sanırım. Bence de gayet yeterli şu ana kadar çektiklerimiz arkadaşlar. Şam'daki Adliye Sarayı'ndan size bildirdik. Çıkabiliriz o zaman. Teşekkür edelim. Sağ olsun. Bizi kırmadılar. Adliye Sarayı'na da girdik. Türkiye Gençlik olarak girilmemiş yerleri giriyoruz arkadaşlar. Yani sizin için burada ilgi çekebilecek, çok dikkat çeken bir bina. Şam'ın merkezinde yer alıyor. Hop. Beraber çıkalım, çıkışımızı yapalım. Çok büyük davaların görüldüğü salonlar yine Adliye Sarayı'nda burada. Artık halkın zulme uğradığı salonlar, haksızlığa uğradığı salonlar. Burada devlet arşivleri, dava arşivleri, mahkemelerdeki zulümler vesaire hepsi burada. Şurada da yine bir muhtemelen Esad rejiminden kalma bir pankart görüyoruz. Ve son olarak şöyle kapatacağım. Evet, Esad'ın gözüyle kapatıyoruz.